Herkese Tokyo'dan selamlar. Yeniden taşınmaya karar verdim. Son zamanlarda çalışma düzenimin değişmesinden dolayı zamanımın yarısı evde, yarısı da seyahatlerde geçiyor. O yüzden de artık tam şehir merkezinde yaşamanın çok da bir önemi kalmadı. Çok gürültülü ve çok hareketli bir yerde yaşıyorum biliyorsunuz. Şimdiki hedefim biraz daha sessiz, biraz daha merkezden uzak bir mahallede yaşamak ve daha düşük bütçeyle daha geniş bir evde yaşamak. Bakalım hedefimi tutturabilecek miyim? Emlakçıları ziyaret etmeye karar verdim ve isteklerime göre ev bakıyorum. Tokyo'da ev aramaya başladım. Hadi hep beraber benim için ev bulalım. Eğer kanalımı takip ediyorsanız bildiğiniz üzere ben Tokyo'nun merkezinde 15 metrekarelik 1+0 bir dairede yaşıyorum. Sadece banyom ve duşum var. Mutfak ortak alanda, 13. katta. Tüm komşuların bir arada yemek yaptığı ortak bir mutfağımız, 14. katta da çamaşırhanemiz ve botanik bahçemiz var. Buraya sosyal bir rezidans diyebilirsiniz. Şimdi tamamen bana ait olacak bir mutfakla birlikte biraz daha geniş bir daire bakıyorum. Bu 1+0 dairede 3 yıldan fazladır yaşıyorum. Şimdi yeni daire için emlakçıları ve online web sitelerini ziyaret etme vakti geldi. İlk evle başlayalım. İlk ev 1K. Japonya'da böyle söyleniyor. Sadece bir tane odası var, 20 metrekare ve kirası da 103.000 yen. Gördüğünüz gibi önce kapıdan giriyoruz. Küçük bir saklama dolabı. Buraya ayakkabıları koyabilirim, çantaları koyabilirim. Sonra hemen yanında mutfak var. İhtiyacım olan her şey var. Saklama dolapları, çekmeceler ve tabii ki yanında ekmek kızartma makinesi, fırın ve davlumbaz. Onun hemen karşısında çamaşır makinesini koymak için böyle bir alan var. Yukarıda da dolap var. Bu dolaba da çamaşırlıkla ilgili ihtiyaçlarımı koyabilirim. Hemen banyoya geçiyorum. Banyodan önce burada böyle bir boşluk var. Burası buzdolabı için. Banyo gayet temiz ve düzgün. Otomatik tuvaleti var. Pudralığı var ve ondan sonra da duş almak için böyle ayrı bir bölmesi var. Japonya'da banyolar böyle oluyor. 2 tane bölmeli oluyor. Ve salona girelim. Burası da hem salon hem yatak odası. Demiştim 1K. Sadece bir tane odadan oluşuyor. Çok temiz, güzel bir ev. Ancak çok küçük. İsteklerime kesinlikle uymuyor. Zaten ben 15 metrekare bir evde oturuyorum. Daha büyük bir yere taşınmak istiyorum. O yüzden de emlakçıya biraz daha büyük bir ev istediğimi söyledim. Ama merkezde bana bir ev gösterdi. O yüzden de merkezde olunca mecburen böyle. Bu arada camın tam karşısında bir apartman duvarına bakması itibariyle bu daire benim için kesinlikle yaşanılır bir daire değil. Burası da dolap. Evet, giyinme dolabı. Böyle küçük bir oda için gayet büyük bir giyinme dolabı. Buraya her şeyim sığar diye tahmin ediyorum. Gelelim ikinci daireye. Bu da 1K, 20 metrekare. Benim oturduğum evle aynı mahallede. Aylık kirası 103.000 yen. Tabii ki faturalar dahil değil. Burası giyinme odası ve aynı zamanda portmanto olarak da kullanılabilir. Gayet geniş, büyük, bütün eşyaların buraya sığacağını tahmin ediyorum. Burası da yeni bir daire. Emlakçı bana yeni daireler gösteriyor. Hemen girişte banyo. Burası da gayet saklama alanları olan düzgün bir banyo, yenilenmiş. Otomatik tuvaleti var. Banyo dolapları oldukça geniş, çok güzel, şık bir lavabosu var. Ve buraya da havluları ve tuvalet kağıtlarını koyabilirim. Bu camlı dolabı gayet şık ve güzel. Tamamen istediğim gibi bütün malzemelerimi, kozmetik malzemelerimi her şey içine koyabilirim. Benim için yeterli. Çok güzel, çok temiz bir daire bu arada. Ve gördüğünüz gibi Japon banyoları 2 bölmeden oluşuyor. Tuvaletten sonra hemen yanında Japonların ofuro dedikleri
hamam kısmı var. Burada küvet oluyor ve duş alabiliyorsunuz. İster küvetin içinde duş alabiliyorsunuz. İsterseniz küvete girmediğiniz şekilde, isterseniz yan tarafta da sadece duş alabiliyorsunuz. Ve Japon banyoları çok özeldir. Burada bu küvetler jacuzzi olarak da kullanılabilir. Banyodan çıkıyorum. Hemen karşıda çamaşır makinesini koymak için böyle bir alan var. Bu alana çamaşır makinesini koyabilirim ve direkt salona giriyorum. Burası hem yaşam odası hem de yatak odası olarak kullanılabilir. İçinde mutfak da var bu arada. Amerikan mutfaklı yatak odası ve yaşam odası gibi düşünebilirsiniz. 1K burası da. Çok güzel, çok şık bir daire ama hala isteklerime uygun değil. Burada küçük bir dolap var. Aslında 2 bölmeli dolap var. Bir tek kabinli, bir de 2 kabinli. Eşyalarım buraya sığar ama çok da büyük değil. O yüzden de emlakçıya buranın da hala isteklerim dışında olduğunu söyledim. Mutfak çok temiz, çok güzel. Ocak, davlumbaz. Balkon var. Ama balkonun tam karşısında binalar var. Biraz o yüzden de daire karanlık. Tam çok böyle isteklerime göre uygun değil bu daire. O yüzden yeni bir daireye bakmak üzere çıkıyorum buradan. Emlakçıya daha büyük ve aydınlık bir daire bakmaya devam ettiğimi söylüyorum. Şimdi yine 1K bir daire gösteriyor bana. Bu biraz daha büyük ama sadece 2 metrekare daha büyük. 22 metrekare. Aylık kirası 98 bin yen. Hemen girişinde yine saklama dolapları var. Ayakkabılar ve çantalar için. Hemen ondan sonra küçük bir koridora giriyorum. Koridorun oradan mutfak görünüyor. Bu arada koridorun hemen yanında tuvalet var. Japonya'da tuvaletle banyonun aynı yerde olması pek rastlanır bir şey değil. Genelde tuvalet bu dairedeki gibi ayrı yerde oluyor, banyo ayrı yerde oluyor. Burası buzdolabı için ve banyoya giriyorum. Bunun banyosu küçük. Burası biraz daha eski bir daire. Çok küçük bir banyo. Duşu, küveti ve el yıkama yeri aynı yerde. Bayağı küçük bir daire ama yine de fena değil. Şimdi mutfağı görüyorum. Mutfak yenilenmiş, rengi de açık renk. Çok sevdim bu mutfağın rengini. Saklama dolapları da var tabii ki. Yine de küçük bir mutfak ama evyesi ve mutfak dolapları yeni, davlumbaz ve ocağı da yeni. Ve burası da çamaşır makinesi için. Üstte de saklama dolapları var. Çok güzel. Raflar iyi ve bu kapı da kapanıyor tabii ki bu arada. Ve yine daireye giriyorum. Burası da 1K. Yani hem salon hem yatak odası aynı yerde. Burası da dolap. Dolap çok küçük. Maalesef eşyalarımın buraya sığması imkansız gibi bir şey. Ya ek bir dolap alacağım ya da tabii ki başka yerlere bakmaya devam edeceğim. Dairenin konumu güzel. Büyük de bir balkonu var. Önü de biraz açık ama hala emlakçıya biraz daha büyük daire aradığımı söyledim. Galiba başka semtlerde daire bakmaya devam edeceğim. Bunun önü açık. Büyük de bir balkonu var ama yine de emlakçıya daha büyük bir daire aradığımı söyledim. Galiba başka emlakçılara da gitmek zorunda kalacağım. Çünkü bu emlakçı hala istediğimi gösteremiyor. Şimdi daha büyük bir daire görmek üzere başka bir emlakçıya gidiyorum. Burası 2DK. 78 bin yen aylık kirası olan bir daire. Oldukça ucuz, daha büyük ama daire maalesef çok eski bir daire. Eski bir binada. Bu arada evleri gezerken ayakkabıyla girmek yasak. Emlakçılar her zaman terlik veriyorlar. Banyosu ve tuvaleti oldukça eski. Yerler de eski kalebodurlardan. Daire biraz da bakımsız. O yüzden pek hoşuma gitmedi ama yine değerlendireceğim. Çünkü kirası çok ucuz. 2 tane odası var.
Burayı oturma odası olarak kullanabilirim. Yerler parke ve hemen yanında da yatak odası var. Ama camlar şeffaf değil. Benim için çok önemli kriterlerden bir tanesi. O yüzden de başka bir daireye gidiyorum şu anda. Bu sefer emlakçı bana yine ucuz ve büyük bir daire göstereceğini söyledi. Burası da 2DK, 32 metrekare, 75.000 yen aylık kirası. Bu da yine diğer bir önceki daire gibi ama biraz daha büyük. Mutfağı çok eski ve mutfak alanı çok geniş. Aynı zamanda odalar da geniş. Lamine kaplama tabii ki. Ve bu sefer camlar şeffaf ve manzarası daha aydınlık. Daha şehir manzarası var. Bir tanesi yatak odası. Burası da tatami zeminli bir daire. Tatami zemin, hasır zemin, geleneksel evlerinden geliyor. Yumuşak zemin çok bana uygun değil ama manzarasını beğendim. Şehir manzaralı ve camlar şeffaf ve büyük geniş bir balkonu var. Bunu değerlendireceğimi söyledim. Tabii ki şehir merkezinden biraz uzakta ve çok eski bir daire. Şimdi başka bir daire görmek üzere başka bir yere gidiyorum. Emlakçım başka bir daire göstermek istediğini söyledi. Burası 2 odalı, 33 metrekare ve 65.000 yen sadece kirası. Çok ucuz benim için. Ancak yine eski bir daire ve hiç manzarası yok. Karşıda bir apartmanın duvarına bakıyor. O yüzden de burada yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü oldukça karamsar bir havası var. Yine de çok ucuz olduğu için değerlendireceğim tabii ki. Ama mutfağı çok eski. 2 odada yine de sanki bir odaymış gibi. Başka bir daireye bakacağım. Bu arada çok ilginç bir daire buldum ve emlakçıma görmek istediğimi söyledim. Burası 2 katlı eski bir Japon evi. 35 metrekare ve kirası 59.000 yen sadece. Ama çok eski bir daire olduğu için zemin üst katta tatami zemin. Burası yatak odası. Aşağıya ahşap merdivenle iniliyor. Aşağıda da büyük bir oturma odası ve mutfak var. Ancak dairede duş yok. Sordum nasıl yıkanıyordu bu insanlar diye. Yakındaki bir hamama gidiyorlarmış. Evin içinde duş olmaması benim için çok garip. Sadece tuvaleti varmış. O yüzden anında eledim. Başka bir yere gidiyorum şimdi. Emlakçım beni aradı ve çok güzel bir dairesi olduğunu söyledi. Burası bir yatak odası ve bir mutfaktan oluşuyor. 29 metrekare ve 75.000 yen aylık kirası. Çok sevdim burayı. Büyük dolapları var, cumbalı penceresi var ve önünde çok güzel bir terası var. Aynı zamanda istasyona da çok yakın. Tam düşüneyim derken 2 saat içinde kiralandı ve maalesef bu güzel beğendiğim daireyi kaçırdım. Tam o arada başka bir emlakçı beni aradı ve yeni bir daire bulduğunu söyledi. İstasyona 10 dakika yürüme mesafesinde, sessiz bir mahallede, yeşillikler arasında bir eve doğru yürüyorum. Umarım istediğim gibidir. Sonunda aradığım daireyi buldum. İçeriye girer girmez, evet işte ben burada yaşayabilirim dedim. Burası bir LDK olarak geçiyor. Bir yatak odası, bir oturma odası, mutfağı, banyo ve saklama dolapları var. 45 metrekare. Aylık kirası da 89.000 yen. Diğer dairemle karşılaştırdığımda diğer dairem 15 metrekareydi. Bir odaydı ve 130.000 yen aylık kirası vardı. Bu 45 metrekare yani neredeyse 3 katı büyüklüğünde ve aylık kirası 89.000 yen. Böylece bütün isteklerime kavuştum. 3 cephesinde pencere var. Oldukça aydınlık. Yerler lamine kaplı. Çok yeni bir daire. Tamamen yenilenmiş bir daire. Tuvaleti ayrı. Burası tuvalet. Tamamen yenilenmiş. Yukarıda da rafları var. Otomatik bir tuvalet. Tabii ki tüm Japon tuvaletleri öyle. Hemen girişte karşıda bir saklama dolabı var. Buraya mantolar, şapkalar ve çantalar girebilir. Burası da salon. Salonun önünde çok güzel bir balkonu var.
Salonun iki cephesi pencereli. Pencerenin panjurları var. Bunu tabii açmadım. Ve Amerikan mutfak. Hemen karşısında salonun bir Amerikan mutfak var. Buraya belki bir şeyler koyabilirim ve mutfağı ayırabilirim. Şu an kafamda bir yandan gezerken onları da düşünüyorum. Camlar şeffaf, tam istediğim gibi. Ve burası iki katlı evlerden oluşan çok sakin, çok güzel, temiz bir mahalle. Hemen salonun yanında ayrı bölmeyle banyo kısmı var. Burası tabii ki sürgülü kapıyla ayrılabiliyor. Japonya'da böyle önce bu ellerinizi yıkayabileceğiniz ve çamaşır makinenizi koyabileceğiniz böyle bir bölme var. Buraya pudra odası diyorlar Japonya'da. Sonra pudra odasının hemen yanından da banyonun içine giriyorsunuz. Banyo tamamen yenilenmiş. Duvarlar lamine kaplı. Tabii ki su geçirmez. Banyo kurutması da var aynı zamanda ve yerler kaymaya engelli zemin ve jacuzzi'si var. Banyodan çıktıktan sonra salona giriyorsunuz. Salondan çıktıktan sonra da yatak odasına giriyorsunuz. Yatak odasında da 2 tane pencere var. Bu pencereler tabii ki panjurlu. Yerler yeni, lamine parklı ve kaplı ve çok büyük bir dolabı var. Bu dolaba tamamen eşyalarım sığabilir. Üç cephesi evin pencereli ve çok aydınlık, tam istediğim gibi büyük bir daire. Yatak odasına neler koyarım bilmiyorum. Şu anda onu düşünüyorum. Emlakçıma bu evi tutmak istediğimi söyledim ve hemen başvurdum. 2 hafta içinde de sonuç geldi. Artık bu evde yaşamaya başlayacağım. Şimdi 15 metrekarelik bir daireden sonra 45 metrekarelik bir daireye taşınma heyecanı başlıyor. Tabii ki yeni eşyalara ihtiyacım var. Çünkü şu an bu daireyi dolduracak eşyalarım yok. Alışveriş heyecanı. Bir sonraki vlogda eski dairemi boşaltmam ve yeni daireme yapacağım alışveriş ve yerleşme ile ilgili bir vlog seyredeceksiniz. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler.